Hiçbir film, söyleyecek yeni bir şeyi olmadığı sürece It's a Wonderful Life'ın büyüsünü yeniden yakalamaya çalışmamalıdır. Birçok film, pişmanlık ve talihsizliğe gömülmüş, sonunda bir şans yakalayıp hayal ettikleri hayatı yaşarlarsa, işlerin nasıl olabileceğini görme şansı bulan insanlara odaklanarak bunu denedi. George Bailey'nin hikayesi, sadece ikonik bir Noel hikayesi olarak değil, aynı zamanda ne kadar zor olursa olsun, hayatın yaşamaya değer olduğunu öğrenen ipin ucundaki bir adamın zamansız hikayesi olarak da. İyi işlenmiş bir konsept ve şükürler olsun ki Good Fortune eğlenceli bir girişim. Bu filmin her vuruşu yaptığı veya aynı öncüle sahip benzer filmlerden öne çıktığı anlamına gelmiyor. Ancak bazı harika performanslarla desteklenen tanıdık kavramlara mizahi bir yaklaşım sunuyor. Good Fortune, düşük ücretli istihdam ve geçici iş ekonomisine sahip bir toplumda, kapitalizmin bu sorunların kökeninde nasıl yattığını yüzeysel bir bakış açısıyla ele alsa da, bu güçlü yanları büyük bir şehirde yoksulluk içinde var olma mücadelesini incelemek için kullanıyor. Film, harika bir hayattan alınan kavramları prens ve dilenci ile birleştirerek güç ve ayrıcalığa sahip olanların sadece geçinmeye çalışanlara karşı bir resmini modern bir bakış açısıyla çizmeye çalışıyor. Bu durum hızla sıkıcı hale gelse de film boyunca hoş karşılanmayan bir samimiyet seviyesini koruyor. Başrollerinde Aziz Ansari, Seth Rogen, Keanu Reeves ve kudretli Keke Palmer'ın yer aldığı Good Fortune, inceliklerden yoksun değil, ancak şaşırtmayan iki olağanüstü performansla başarıya ulaşmayı başarıyor. Kısıtlı temposuyla tıkanıp kalmaktan kaçınsa da, olay örgüsü, karakterleri kadronun komedi yeteneklerine uygun yeni senaryolara iten, ikinci perdedeki bir dönüşle ivme kazanıyor. Bu dönüş, filmin süresini neredeyse dayanılmaz hale geldiği noktaya kadar uzatarak, tatmin edici ama yine de ani bir sonuca yol açıyor. Good Fortune nedir? Senaryosunu da kendisinin yazdığı bir filmle yönetmenliğe adım atan Ansari, filmin konusu olan talih kuşu Arj rolünde üçlü bir performans sergiliyor. Sadece hayatta kalmak için geçici işlerde çalışıyor ve finansal zorluklardan kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Arj aracılığıyla Los Angeles'ın puslu bakışları altında sadece var olma mücadelesini ve ortak, kapitalist toplumumuzun sömürücü doğasını görüyoruz. Palmer'ın hayatındaki tek parlak nokta olan Elena ile de yine Arj aracılığıyla tanışıyoruz. Nedenini henüz anlayamasa da Elena'nın azmi ve diğer insanları yüceltme konusundaki özverisi Arj için bir güç kaynağı oluyor. Rastgele bir iş onu nasıl idare edeceğini bilemediği kadar çok parası ve fırsatı olan zengin bir girişim sermayedarı olan Jeff'in yörüngesine soktuktan sonra Arj'ın geleceği biraz daha parlaklaşır. Jeff'i asistanı olarak işe girmesi için etkiler ve Arj sonunda arabası yerine bir motelde yaşayacak kadar para kazanmaya başlar. Daha fazlasını elde etme potansiyeli sınırsız gibi görünür. Yıllarca süren aksiliklerden sonra Arj'ın hayatı sonunda en iyi şekilde yoluna girecek gibi görünür. Ama Gabriel'den bile bahsetmedik. Lanet olsun Gabriel'e. Gabriel bir koruyucu melektir. Hem de berbat bir melek. En kötü koruyucuların bile yapması gereken basit bir işe gönderildikten sonra görevini yerine getirmeyi reddeder ve Arj'ın hayatına müdahale ederek durumu düzeltmeye karar verir. Niyeti sadece fedakarlık değildir. Daha fazlasını arzular. Kayıp bir ruha yardım etmek ve işine daha fazla önem vermek. Bu, olaya dahil olan herkes için kötü bir haberdir. Ve Arj'la Jeff'in hayatlarında yer değiştirmesine neden olurken, Gabriel'in algıladığı hatayı düzeltmek için çok az seçeneği kalır. Good Fortune'ın konusu çok uzun sürüyor. Ancak yine de 100 dakikanın altında sürüyor. Sorunlar daha fazla komedi sahnesi eklemek için belirli durumlarda çok uzun süre oturmamızdan kaynaklanan tuhaf tempodan kaynaklanıyor. Sonuç olarak bu, oyuncuların komedi yeteneklerini sergilediğini göreceğiniz bir film. Bu yüzden Jeff ve Arj'ı kendi hayatlarında izleyip sonra yer değiştirmek çok fazla yer kaplıyor. Üstelik film süresine çok fazla şey sığdırmaya çalışıyor ve duygusal anlar geldiğinde sıkılıp kalıyor. Arj'ın gelişimi filmin konusunun merkezinde yer alıyor. Çünkü sonunda etrafındaki herkesi etkileyen ikilemlerle karşı karşıya kalıyor. Perde ortasında yaşanan sürpriz, çözüm ufukta görünse bile çatışmayı daha da uzatıyor. Filmin doruğa çıkmasına doğru ilerlerken, her karakterin sonunda hayatlarının bir anlamı olduğunu ve mücadelede güzelliklerin olduğunu, bu süreçte de sağlıklı bir empati birikimiyle birlikte göreceğini varsayıyoruz. Son, ne kadar hızlı geçtiği için tam anlamıyla tatmin etmeyen, büyüleyici bir anlatıma sahip. Keanu Reeves ve Keke Palmer, Good Fortune'da gösteriyi çaldı. Ansari'nin Arj'ı, mücadelesi ne kadar gerçekçi olursa olsun, sefaletinde biraz duygusuz kalmayı başarıyor. Performansı size şaşırtmak için pek bir şey yapmıyor. Ama film, Ansari'nin burada vaat ettiği şey bu değil.
Talihsizlikleri yüzünden hayal kırıklığına uğrayacak ve çok tiz bir sesle konuşacak. Eğer onun çalışmalarının hayranıysanız kesinlikle bolca kahkaha attıracak. Ancak performansı sizi sinirlendirdiğinde bile onu desteklemeye devam etmenizi sağlayacak kadar yüreklendirmeyi başarıyor. Seth Rogen, her zamanki gibi Seth Rogen. Neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz ve sizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Rogen, hayatını geri kazanmaya çalışırken, onun ve Reeves'in canlandırdığı Gabriel'ın birbirleriyle nasıl uyum içinde oynadığını görmek, filmde parlak bir nokta haline geliyor. Aniden ayrıcalık ortadan kalksa da, azmi ve haklılık duygusu onu eski haline dönmeye kararlı kılıyor. Rogen, Jeff rolünde incelikli bir gelişim sergiliyor ve yaşadığı aksiliğin kalıcı olmayacağı umudunu korurken, egosunu yerle bir ediyor. Yazar ve yönetmen olarak Ansari hem kendisini hem de Rogen'ı oyuncu olarak çok iyi kullanıyor çünkü tiplere aykırı oynamak için tek bir girişimde bulunmuyorlar. Bunun yerine rollerinde öne çıkanlar Palmer ve Reeves ve bu kariyerlerini takip edenler için bir sürpriz olmamalı. Palmer, olay örgüsü çocuklara odaklandığında biraz az kullanılsa da ahlak ve aklın dayanağı Good Fortune'un gerçek kalbidir. Olay örgüsünün onun kısmı biraz sonradan eklenmiş gibi hissediliyor ancak Elena'yı canlandırarak ekran süresinden yine de yararlanabiliyor. Reeves'in Gabriel rolü fiziksel olarak orada olmadığında bile her sahneye nüfuz ediyor. Reeves, Bill ve Ted'den aldığı saflığı, Parenthood ve Always Be My Maybe'den aldığı çekicilikle birleştiriyor. Bu eğlenceli bir Keanu ve daha fazlasını görmemiz gerekiyor. Filmin en komik kısımlarından çoğu, onun gerçek dünyayla ilk kez etkileşime girdiğini görmekten oluşuyor. Mücadeleleri alevini söndürmeye yaklaşsa da, kendini keşfetme yolculuğunda cazibesini asla kaybetmiyor. Bu güçlü performansların rehberliğinde, Ansari, insanların hem sahip olduklarına hem de daha iyi bir dünya için savaşabileceklerini fark etmelerini anlatan, basit ama tatmin edici bir hikaye örüyor. Sadece kendileri için değil, çevrelerindekiler için de. Filmin doruk noktasında Rogen'ın karakteri kameraya bakmadan önce zenginleri ye diyor. Ancak bu sözleri filmin başlarında gerçekten de söylüyor. Yine de incelik Good Fortune'un güçlü yanı değil. Yine de Ansari için iyi bir başlık ve bir bakıma Master of None'ın absürt, gerçeküstü bir bölümü gibi hissettiriyor. Good Fortune beklediğiniz şey ama yol boyunca hala eğlenceli. Filmin kompozisyonundaki en büyük güç kaynağı, görüntü yönetmeni Adam Newport Bera'dan geliyor. Başarılı bağımsız yapımlarda ve TV şovlarında çalıştıktan sonra, Euphoria, The Bear ve Rogen'ın The Studio gibi dizilerde gerilimi yaratma becerisini buldu ve bu yeteneklerini Good Fortune'da ustalıkla kullanıyor. Samimi anların çerçevelenmesinden ve yoğunlaşan tartışmalar sırasında sabırlı bir şekilde Dolly takibinden, Newport Bera her sahneye ve ne kadar gerilim veya hafiflik sağlayabileceğine hakim. Basit ve gözden kaçması kolay ancak kamera çalışması, her sahnenin ardındaki niyeti hiçbir kafa karışıklığı yaratmadan ustaca aktarıyor. Bu olmadan film kolayca slapstick'e dönüşebilir ve Ansari'nin ihtiyaç duyduğu nüansı kaybedebilirdi. Bu, Ansari'nin bu yolculuk boyunca sürekli olarak incelikli olduğu anlamına gelmiyor. Bu konuda farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Kapitalizme karşı devasa bir orta parmak gösterisinden ve her karakterin iyi bir insan olmanın ne gerektiğini ve neden buna değdiğini anlamasından sonra, Ansari nihayet tüm film boyunca yaygın olan bir şeyi alıp ön plana çıkarıyor. Good Fortune aşk, kurtuluş ve ayrıcalıkla ilgili olsa da, oraya ulaşmak için birçok beceriksiz adım atsa da, sömürücü emeğin ve onu mümkün kılan güçlerin de bir suçlaması. En büyük gücü, iyi bir insan olmanın size bir ödül kazandırmadığını hatırlatması. İyi bir insan olmak, ödülün ta kendisi. Good Fortune, 17 Ekim'de sinemalara geliyor.